Evet, 3 dal biberiyeden alalım. Biberiyenin yapraklarını koparalım. Şimdi defne yapraklarından alıyoruz. Beş altı defne yaprağını alalım ve doğrayalım. Şimdi bir cam kavanoza defne yapraklarını ve biberiye yapraklarını yerleştirelim. Üzerine ayçiçek yağından 150-200 mililitre yani bir bardak, bir su bardağı olarak yağ ekleyebilirsiniz. Ben şu anda ayçiçek yağı kullandım. Tabii ki de ayçiçek yağının yerine zeytinyağı da kullanılabilir. Şimdi bir tencere alıyoruz. Tencerenin içine küçük bir havlu seriyoruz ve su döküyoruz ve bizim cam kavanozu yerleştiriyoruz. Ben biraz da şu kavanozun yarısından gelecek şekilde su ekliyorum. Şimdi tencereyi ocağa yerleştiriyoruz. Tencereyi ocağa yerleştirdikten sonra ateşini yüksek ateşte açıyoruz ve tenceredeki suyun kaynamasını bekliyoruz. Ve tenceredeki su kaynamaya başlayınca 25-30 dakika kısık ateşte tenceredeki suyu kaynatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ateşten alalım ve tencereden kavanozu çıkarıyoruz. Yağın soğumasını da bekliyoruz. Evet, yağımızı güzelce bir karıştıralım. Ve ben içindeki bitkileri süzmeyeceğim. Daha da özü yağ durdukça çıksın diye bırakacağım bu şekilde. Siz de bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama kullanımına hemen şimdi geçebiliriz. Evet, bu yağı ne için kullanıyoruz arkadaşlar? Varisli damarlar ve eklem ağrıları, diz ağrıları, dirseklerin ağrıları, parmak eklemlerin ağrıları olur. Artrit, poliartrit, bu eklem ağrılarında, eklem kireçlenmelerine çok iyi gelen çok şifalı gelen bir yağdır. Eğer eklemlerdeki ağrı sızılarınız bayağı yoğunsa o zaman günde 2 defa olarak sabah ve akşam olmak üzere güzelce uygulayalım ve eklemlerimize güzelce masaj yapalım arkadaşlar. Ben kollarımda gösteriyorum ama siz ayak, bacak, bel, dirsek, omuz, bütün nerede ağrı sızınız varsa o bölgelerde kullanabilirsiniz bu yağı ve güzelce masaj yapalım. Evet, ağrı sızılarım çok yok ama yine de uygulamak istiyorum derseniz günde bir defa olarak uygulanır bu yağımız ve güzelce şifaları görün arkadaşlar. Varisli damarların duvarlarını da güçlendirir ve varisli damarları yok etmeye de yardımcı olur. Aynı zamanda da eklem kireçlenmeleri ve eklem kemik ağrılarına da çok yardımcı olan bir yağdır. Bu yağımız hemen kullanımına hazırdır ama nerede saklayacağız, nasıl saklayacağız, nerede dursun yağ diye raf ömrü soruyorsanız yağı 6 ay karanlık ve serin ortamda saklamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, 6 aya kadar durabilir ve şimdiden hemen kullanabiliriz. Bütün sorularınız varsa
yorumlar kısmında lütfen yazınız arkadaşlar. Yeni videolardan sizlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız. Bay bay. Evet, biberiyeden alalım 5 dal arkadaşlar. Biberiye çok faydalı bir bitki olduğunu ben sizlere birçok videolarımda paylaştım. Ve hala da paylaşıyorum. Şimdi 3-4 sene önce paylaştığım bir muhteşem tarif vardı biberiye ile. Onu sizlere tekrar paylaşıyorum. Çünkü o kadar çok geri dönüş aldık ki, o kadar çok yorum aldık ki çok insanlara yardımcı olan bir tariftir. Evet, bu şekilde 5 dal biberiyenin yapraklarını koparalım. Bir cam kavanoz alalım ve biberiyenin yapraklarını yerleştirelim. Şimdi bazı yağ alıyoruz. Bazı yağ zeytinyağı da olabilir, ayçiçek yağı da olabilir ve başka yağlar da olabilir. Bu kullandığım zeytinyağıdır. Saf zeytinyağından 150 mililitre, yani bir bardak su eğer 200 mililitre ise yani bir bardağı 3'ten 1'ini doldurup dökelim. Şimdi bir tencere alıyoruz. Tencerenin içine mutlaka küçük bir havlu seriyoruz. Yani kavanozu yerleştireceğiz ya. Cam kavanozla tencere direkt temas etmesin. Kaynarken çünkü tenceredeki su zıplayabilir ve kırılabilir. O yüzden küçük havlu serelim. Şimdi tencerenin içine su dökelim. Cam kavanozun yarısından gelecek kadar su döküyoruz. Şimdi tencereyi ocağa yerleştirelim. Ocağın ateşini önce su kaynamadan önce yüksek ateşte açalım ve suyun kaynamasını bekleyelim. Tenceredeki su kaynadıktan sonra kısık ateşte 25 dakika kaynatalım. Tenceredeki suyu kaynatıyoruz, yağı da ısıtıyoruz. Evet, 25-30 dakika geçtikten sonra ocaktan alalım ve yağın soğumasını bekleyelim. Biberiye yağı soğuduktan sonra ben biberiyeleri ayrı, yağı ayrı süzmeyeceğim. İçinde kalsın, daha da çok durdukça özü çıkacaktır. Ama kullanıma şimdi geçebiliriz. Şimdi ne için kullanacağız? Biberiye yağın birinci kullanımı ve çok şifasını aldığımız kullanımı bu varisli damarlar. Varisli damarların damar duvarlarını çok iyi bir şekilde güçlendirir biberiye yağı ve varisli damarları yok etmeye çok yardımcı olur. Aynı zamanda da biberiye yağı eklemlere de, eklem kireçlenmelerine de çok yardımcı olan bir yağdır arkadaşlar. Çok faydalıdır gerçekten bu bitki ve bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir günde bir defa. Akşam olsun, sabah olsun, nasıl uygun görüyorsanız uygulayalım ve biraz da güzelce masaj yapalım. Biberiye yağının ikinci kullanımı, ikinci etkisi saçlar için. Saçları gürleştiriyor. Muhteşem bir şekilde saç köklerini güçlendiriyor ve saç uzatmasını çoğaltıyor. Aynı zamanda da beyazlamış saçlara da çok iyi vitaminlerle besleyerek ve beyazlamış, grilemiş saçları normal
doğal rengini dönüştürmeye de yardımcı oluyor. Evet, saç içinde haftada 2 defa kullanmamız yeterlidir. Önce saç köklerine güzelce 10 dakika masaj yaparak yağ uyguluyoruz. Sonra bir 40 dakika bekliyoruz. Ondan sonra normal şekilde şampuanla 2 defa ve saç kremimizle güzelce saçlarımızı yıkıyoruz arkadaşlar. Biberiye yağını karanlık ve serin ortamda 6 aya kadar saklayabiliriz ve her gün güzelce uygulayabiliriz. Tüm sorularınızı arkadaşlar videonun yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Sizlerle yeni videolarda tekrar görüşmek üzere.